Herkese merhabalar. Horabox TV'de Grand Seiko yayınlarımıza devam ediyoruz. Bir süre önce söz verdiğimiz üzere bu bizim 3. Grand Seiko yayınımız olacak. İlk iki içerikten farklı olarak bu sefer Spring Drive bir model seçtik. Model ismi biraz uzun olduğu için ben onu çok ezberleyemiyorum. Seçimleri Burak yapıyor. Bu sefer komplikasyon ve Spring Drive bir model seçtim Burak. Evet, aynen öyle. İsim gerçekten çok uzun. Önümde duruyor şu an. Grand Seiko Evolution 9 Chronograph GMT Spring Drive 15th Anniversary. Daha referansını söylemedim bu arada. Evet, şimdi saati tabii bir süredir inceliyoruz beraber. Spring Drive modelini seçme sebebin nedir bu? Spring Drive'a daha önce yer vermediğimiz için Spring Drive seçmek istedim. İkincisi Spring Drive'ı seçmek istememin bir nedeni de ileri teknoloji bir platform olması. Aynı zamanda bazı tabii çelişkiler var. İşte mekanizmanın hibrit olması, mekanik sayılmaması gibi bunu seninle konuşacağız zaten ama benim burada en çok dikkatimi çeken şeylerden biri ne oldu? Yüksek saatçilikte bizim için belki de olabilecek en önemli şeylerden bir tanesi accuracy, yani dakiklikti. Spring Drive tamamen dakiklik mevzusunu nasıl rafine edebileceğini düşünerek hazırlanmış bir kalibre. Dolayısıyla bu kadar geleneksel saatçilikle iç içe bir gaye için yapılmış kalibreyi bazı elektronik organlar kullandığı için mekanik olarak kabul etmemek ya da ne bileyim safkan bir mekanik kalibre olarak görmek çok hoşuma gitmiyordu açıkçası. Bu fikre biraz karşıyım. Bu nedenle bir Spring Drive'a yer vermek istedim. Peki yani Spring Drive biraz önce söyledin hani hibrit diye nitelendiriyorsun ama yani o hibrit kelimesi bir saat sever olarak beni çok tatmin etmiyor. Yani ben kalibreleri bir şekilde ikiye ayırıyorum. Birine kuartz diyorum, pilli makine, birine mekanik diyorum. Yani bunu bir ikisinden birine koymamız gerekse yani hangisini seçmek durumunda kalacağız? Eğer ikisinden bir tanesini seçmek gerekirse ben mekanik derim. Neden derim? Onu da şu şekilde izah edeyim. Yani Seiko aslında uzun zamandır alternatif teknolojileri geleneksel saatçilikle entegre etmeye çalışan kalibreler üretiyor. Kinetik de bunun bir örneği aslına bakacak olursan. Ancak kinetikte sağlanan enerjinin depolandığı bir kapasitör var. Dolayısıyla orada bir pil var. Spring Drive'da ise bildiğimiz klasik eşapmanın dakiklik ayarını, regülasyonunu yapan elektronik bir devre var. Dolayısıyla burada aslında durum çok farklı. Evet, bakıldığında ikisi de safkan birer mekanik değil ama bence kuartz mı yoksa mekanik mi dersek Spring Drive kesinlikle mekanik bir kalibre. Bugün çok enteresan modeli aslında inceleyeceğiz. Multi complication bir saat. Bu içinde birden fazla komplikasyon var. Yani geleneksel saatçilikte komplikasyonlar artık günümüzde pek kullanılmıyor. Bunlar daha duygusal nedenlerden dolayı bu saatler içinde kendine yer buluyor. Ama bunları günlük hayatta kullanmak istersek herhalde en çok kullandığımız GMT, daha sonra da kronograftır. Aynen yani tabii ki bunları kullanmaya da biliriz ama eğer saatlerde bunlar varsa kendimize kullanacak yerler bulabiliriz. GMT artı kronograf var, artı bir power reserve göstergesi var, analog. O da çok hoşuma gidiyor. Aslında geleneksel saatçiliğin işe yarayan, fonksiyonel, kullanılır bütün komplikasyonlarını aynı çatı altında toplayan çok güzel bir model olduğunu düşündüğüm için seçtim. Evet, bu arada tabii power reserve göstergesi kalibrenin biraz daha mekanik tarafına doğru gittiğinin en önemli göstergelerinden biri. Benim ilk gördüğüm bu karmaşık kadran ve saatin yine benim terimimle bir havaleli görüntüsü. Birkaç tane daha yorumum var, onu daha sonra yapacağım ama öncelikle saatin kullanımıyla ilgili senin notların nelerdir? Saat büyük bir saat ve kalın bir saat. Bunu zaten saklamamız mümkün değil gözüktüğü üzere. Ben de notlarıma bakıyorum. 45.3 mm çapında ve 15.8 mm yüksekliğinde bir saat. Seiko'nun High Density Titanium adını verdiği titanyum alışımı kullanılmış. Bu sayede saat büyük havaleli bir saat olmasına rağmen son derece takılabilir bir hale geliyor. Yani ben onu koluma taktığım zaman herhangi bir rahatsızlık hissetmedim. Hiç kolumda 46 mm'ye yaklaşan ya da 16 mm'ye yaklaşan kalınlığa sahip bir saat varmış gibi hissetmedim. O açıdan konfor kısmını ben çok beğendim. Saate dair kullanımla alakalı söyleyebileceklerim bunlar. Aslında bakıldığında evet çok büyük bir saat gibi dursa da saatin kasasında kullanılan kavisli hatlar saatin bilek üzerinde çok daha rahat durmasını sağlıyor. Ben bileziği de ayarlasam gayet başarılı bir şekilde kullanırım. Kesinlikle. Hatta bu saatin ilk çıkan modellerini de hatırlarsın. Gördüğünce çok şaşırmıştık. Müthiş büyük kronograf butonları vardı. Sanki 50 mm'lik bir saat için yapılmış gibi kilitli kronograf butonları vardı ve saatin lansman fotoğraflarında bile aslında çok kötü duruyordu, hatırlarsın. Şimdi bu saatte mesela kronograf butonları yerinden gitmiş ve yerine kompakt, düzgün, saatin tasarımına uygun, kullanışlı ve konforlu bir kronograf buton seti seçilmiş. Bu iki modeli kendimce kıyasladığımda metal işçiliğinde çok bir fark görmesem de metallerin performansı arasında ben ciddi bir fark görüyorum. Bu yani genel anlamda çelik ve titanyumun
Bu farkı her modelde uygulanırsa ortaya çıkıyor mu, yoksa burada özel bir fark yaratılmak için mi böyle yapılmış? Yani ben açıkçası onu daha önceki Spring Drive olmayan Hybrid Diver'da da yaşamıştım. Bu soruyu seninle konuşmuştuk. Senin saatinde bileziğin bakları arasındaki mesafe daha sık, az. evet, Stretch dediğimiz o oynama evet. daha az var. Ama bilmiyorum, belki Seiko konfor amaçlı olarak bunu bu şekilde yapıyor olabilir diye düşünüyorum. Çünkü yapamaması gibi bir şey söz konusu değil. Yok İşte canım, burada var yapılmışı yani, var. evet. Derler Hem de ya. yapan da kendileri. Yapan yani. da kendileri. Evet. Dolayısıyla buna da uygulayabilirlerdi. Aynı şekilde Diver'da da vardı. Malzemeyle alakalı bir şey değil. Çünkü malzeme esneyen bir malzeme değil. Malzeme sadece hafif bir malzeme. Evet. Yani aynı ölçülerde yaptıktan sonra koldaki hissiyatı farklı olmakla birlikte o play dediğimiz oynaması aynı olacaktır yani. Ama tabii bu modeli de çelikten yapsalar herhalde ağırlık konusu, Kesinlikle. konforu, şu an verdiği Evet. konforu muhakkak biraz Alakası daha yok, düşürecektir evet, aynen. diye düşünüyorum. İşin doğrusu ben kadrana baktığımda bu karmaşadan çok hoşlanmadım. Yani bu kadar komplikasyonu bir kadrana yerleştirmek isterseniz mecbur bir şeyleri sıkıştıracaksınız. Kesinlikle. Burada da kendilerine göre olabilecek en mantıklı şeyi yapmışlar. 2 tane subdial, bir power reserve göstergesi, tarih penceresi var, Grand Seiko sola kaymış falan. Biraz göz alışması gerekir. Kesinlikle doğru. Diye düşünüyorum. Fakat göz alıştıktan sonra da zaten konforla ilgili bir problemi olmayan Yok. bir model. Başarılı bir kullanım sunacaktır. Kalibre ile ilgili de son eklemek istediğin yer. Ben mesela rotorun dönüşünü çok beğendim. Hiç ses çıkarmıyor. Biraz tabii ister istemez kalın. Evet. O maalesef Spring ötürü ama- Drive'ın tamamında olan bir problem. Yani 72 saat power reserve'ü olan weekend proof dediğimiz, cuma günü çıkartıp koyup pazartesi sabah kolunuza takarak hayatınıza devam edebileceğiniz bir kalibre. Zaten Spring Drive günlük 0.5 saniyelik sapmaya sahip Evet, olan mükemmel müthiş bir şey. dakiklikte bir kalibre grubu. Yani platform olarak zaten zaman tutmadaki hataları minimize etmek, hatta yok etmek üzerine kurulmuş bir platform olduğu için bu işi çok güzel yapıyor. Yani bu konuda herhangi bir safkan mekanik saatle rekabet etmesi gibi bir durum söz konusu değil yani. Onların hepsini rahatlıkla geride bırakabilir. Rotorun dönüşü olsun, kalibrenin işçiliği Evet. olsun, elektronik komponentlere sahip olan bir kalibre olsa da arka safir kristal camdan baktığımızda gördüğümüz işçilik saatin aslında mekanik ve geleneksel bağlarının da son derece güçlü olduğunu gösteriyor. Kalibre hakkında diyebileceklerim bunlar. Ben gayet beğendim. Zaten Spring Drive'ı konsept olarak, tasarım olarak da, mimari olarak da beğenirim. Bu da bence rafine örneklerinden biri. Peki saatle ilgili en beğendiği, yani bu kadar özellik var saatte. Yani en beğendiğin, en öne çıkaracağın özelliği hangisi? Senin biraz önce bahsettiğin karmaşık kadran. Niye diye soracak olursan da şöyle. Aslında yine anlaşamadık değil mi? Orada bir de Power Reserve göstergesi var ve o Power Reserve göstergesi retrograde dediğimiz biraz hani hilal şeklinde ve analog bir gösterge. Evet. Bunu da kadranın içine kattığınızda bu sefer karşınıza Quad Compax dediğimiz 4 alt kadranlı bir kadran çıkıyor. Bunu güzel bir şekilde yapabilmek, kullanıcıyı yormadan, baktığında bütün bilgileri görebileceği şekilde, okuyabileceği şekilde yapabilmek gerçekten bir beceri. Ve ben bu işi Seiko'nun çok güzel yaptığını düşünüyorum, Grand Seiko'nun. Bir de üstüne 3 tane de kol yerleştirmelerini. Aynen öyle. Yani. Bak mesela fark ettim mi bilmiyorum. Tarih penceresinin büyüklüğü bence ideal. Herhangi bir büyütece ihtiyaç duymadan saate bakar bakmaz tarih penceresini görüyorsun ki etrafında metal çerçevesi de var. Bence burada da güzel yapılmış. Ki Burak tarih penceresiyle ilgili değil mi? pozitif bir şeyler söylüyor. Bunu yazın arkadaşlar, not alın. ama Uzun süredir gerçekten böyle güzel. bir şey duymamıştık. Evet, ben onu da beğendim ki şimdi GMT'si olan bir saatten bahsediyoruz. Tarih göstergesi olmazsa o fonksiyonu kullanamayız zaten. Evet. Bunu kabul etmek lazım. Zor bir teknik soru sorayım. Bu aynı saate, aynı komplikasyonlarla mekanik olarak %100 safkan mekanik bir kalibreyle üretmek isteseydin yine aynı kalınlıkta, aynı boyutta bir kasaya sığdırabilir miydin? Bu kasaya bence sığdırabilirdin. Yani 45.3 mm, 15.8 mm bu ölçülerde bir kasa pek çok komplikasyon için bence yeterince alan bırakır. Önemli olan alandan ziyade modüler manada kronografı artı GMT kullanmak. Yani Power Reserve sonuç itibariyle o çarkların arasında bir ekleme çark yapılarak ekleyerek yapıyorsun. yapılıyor. Kalibrenin arka gövdesine de yapılabilir Power Reserve ama GMT artı kronograf artı tarih hepsi de analog. Bilemedim. Yani kasaya uyardı da kalibreyi kafamda şey yapamadım, canlandıramadım. Evet, Yani. zor yerden soruldu. Evet, biraz. Son olarak değiştirmek istediğin bir şey var mı? Benim klasik sorumdur sana bu. Yani değiştirmek istediğim bir şey yok açıkçası. Çünkü o kronograf butonlarının normale dönmesi benim için çok iyi oldu öncelikle. Bundan dolayı memnunum. Ne gözümü yoran bir şey ne de bileğimi yoran bir şey. Kadran rengi bezel minesinin rengi için bunun bir de siyah versiyonu var bu arada. Limited edition olmayan. Bu 700 adetli limitli. Ona da bir şey diyemiyorum. Yani siyahı da varken farklı bir renge gerek yok. 100 metre su geçirmezliği var.
bilemiyorum, belki hani kauçuk bir kayış olsaydı diyeceğim ama Grand Seiko bence bilezikliyken çok güzel bir saat. Aynen öyle, aynı fikirdeyim. Yani o bakımdan pek açıkçası değiştirecek bir şey bulamadım. Bence güzel böyle. Ya ben bir tek şey eklemek istiyorum. Hep Grand Seiko'nun bu Evolution 9'ı geleceğe açılan yüz olarak konuştuğu için. Şimdi baktığımız zaman tüm önemli markalar artık metal bileziklerin en büyük sorunlarından biri olan ince ayar kısmına muhakkak bir müdahalede bulunuyorlar. Bu saatte gördüğüm kadarıyla şurada tabii ufak bir işlemle şeyi ayarlayabiliyorsun ama gün içerisinde ince ayar yapabileceğin bir şey yok. Bu artık hani bence yeni modellerde, geleceğe açılan modellerde standart olarak sunulması gereken bir özellik. Buradan Grand Seiko'daki arkadaşlarımıza da bu mesajı veriyoruz. Bu bir eksiklik mi? Değil. Ama sen eğer geleceğe açılan kapı, geleceğe açılan yüz iddiasındaysan geleceğe doğru herkesin yapmaya çalıştığı ve bence bir gereklilik olan özelliği de saate eklemelerini tercih ederdim. Peki Burak, teşekkür ediyoruz. Rica ederim. Yine özel yorumların için. Ben teşekkür ederim. Sevgili dostlar, yeni modelleri Horabox TV'de incelemeye devam ediyoruz. Yorumlarınızı da videomuza bekliyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyoruz. Teşekkürler. Görüşmek üzere.